Regl olmadan ölemedim. Şehit olayım bari. Uyan artık Konya, AK Parti'ye oy verme. Mesela sen sahnedesin. Bir şaka yapıyorsun güleceklerini düşündükleri. Ama insanlar gülmüyor. Nebiye arasın. Beni daha önce izleyen var mı? Hiç birinin çıkacağını düşünmüyorum şu an. Nerede yapacağız? Dediler işte meydanda ayakta kalan bir kafe var. Orada yapacağız. Yani bu cümle bile çok... Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Devlet kendini tanrı zannediyor olmalı ki ekmek dağıttığını iddia ediyor. Sözüne uymayanları yediği ekmeğe ihanet etmekle suçluyor. Selamlar, hoş geldiniz. Ben İbo Show'a katılan Müslüm Gürses kıyafetiyle çıktığım için jiletlerinizi hazırlayabilirsiniz gibi geliyor. Hoş geldiniz gerçekten. Ben bu gösteriyi çekebilmek için arkadaşlarımdan para topladım. Ve Yengeç burcuyum. Ve böyle ADHD olduğu için ben de şakaları birbirine bağlamakta zorlanıyorum birazcık. Bugün evden çıkarken kulaklığımı kırdım. Açarken aksilikler üst üste geliyor. O zaman niye buraya çıkıp bizi zorluyorsun amına koyayım diyorsanız anlatacağım önemli şeyler var. Bu arada amına koyayım için kusura bakmayın gerçekten. O benim erkek komedyen taklidimdi. Evet, çok önemli bir gündemle devam etmek isterim. Bugün sahneye çıkmadan önce ne giysem diye çok düşündüm. Gerçekten kadınlar diyor ki biz bunu her gün düşünüyoruz. Ama öyle bir şey değil arkadaşlar. Biz böyle çoklu bir şova çıkmıştık arkadaşlarımla. Erkekler var, kadınlar ve böyle bir arkadaşım şortla çıkmıştı, kadın bir arkadaşım sahneye. Ve seyircilerden birine şöyle bir yorumunu duydum ben. Of, sütun gibi bacakları varmış diye. O günden beri sahneye çıkmadan önce ne giysem diye çok düşünüyorum gerçekten. Gerçi benim çok bir endişem de olmuyor. Çünkü benim sütun gibi bacaklarım yok. Benim bacaklarım daha çok Melik Gökçe'nin heykelleri gibi. Farklı yamukluklardan oluşan uzun ince yapılar gibi. Gerçi İzmir'e gidince şey diyorum buna. Diyorum ki acaba çok fazla bisiklete binmiş Tunç Soyer heykeli olabilir miyim? Üsküdar'a gidiyorum, Çamlıca Kulesi falan. Ama videolarımı izleyenler genelde şey diyor. Roberto Carlos. Evet, olabilir. Ama gerçekten bu konuyu endişe ediyordum yani. Sürekli stres yapıyordum. Ya bacaklarıma bakıp da bana dinlemezler mi, komik bulmazlar mı falan filan gibi bir endişem vardı sürekli. Onun için dedim ki ya ben bu konuyla ilgili bir şaka yazayım. Herkes bir tur baksın bacaklarıma. Bu konuyu böyle geçelim istedim. Şimdi bacaklarıma bakınca aklınıza ne geliyor? Melik Gökçe'nin heykelleri. Melik Gökçe'nin heykelleri. Güzel. En azından Roberto Carlos demediniz. Teşekkür ederim gerçekten. Ama düşündüm yani tamam hani bacakları geçtik de memelere de bir şaka yazmam gerekiyor o zaman. Onları boş geçemem gibi düşündüm. Onları neye benzetsem acaba diye. Bir düşününce dedim ki acaba Sinan Oğan'la Ümit Özdağ'a benzetebilir miyim? Çünkü ikisi de aynı yerdeler ama ayrı ayrılar. Çünkü ben de ne zaman memelerimin küçük olduğunu düşünsem şöyle dönüp Türkiye'deki siyasi atmosfere bir bakıyorum. Diyorum ki benimkinin de etkisi kitlesinden büyük. Teşekkürler. Böyle konuşuyorum ama genelde benim sesim kısık olur, boğazım hasta olur falan filan. Çünkü çok fazla hasta oluyorum. Geçenlerde doktora gittim hasta olduğum için. Yani böyle doktor muayene ediyor falan filan. Ben de şikayetleniyorum yengeç burcu olduğum için sürekli şikayetleniyorum. Ve diyorum ki ya ben her ay böyle hasta oluyorum ya nasıl böyle bir şey olabilir falan filan diyorum. Gerçekten her ay hasta oluyor musun dedi. Evet dedim her ay boğazım kalkıyor benim dedim. Doktor dedi ki FAPA diye bir hastalık var. Bu öyle bir hastalık ki senin bağışıklık sistemin çok güçlü. Çok güçlü olduğu için de agresif bir ergen gibi davranıyor. Sen dedi bir kola içsen soğuk, bir cips yesen dedi hemen kabarıyor boğazın dedi. Ben de düşündüm yani çok güçlü olduğu için beni sürekli hasta ediyor. Çok güçlü olduğu için beni sürekli hasta ediyor. Dedim ki arkadaşlar ya ben yıllarca içimde bir AKP yetiştirmişim. O kadar güçlü ki sürekli hasta ediyor. Her yeri dökülmüş ama çok güçlü. Bu arada AKP demişken ismini değiştirmek isteyen oldu mu hiç aranızda? Ne bileyim Deva olur, Gelecek olur, Yeniden Refah olur.
Şaka şaka. Gerçekten ismini değiştirmek isteyen oldu mu hiç aranızda? Bu interaktif. Yani ekletmek istedim öyle değil. Ne ekletmek istedin? İsmin ne? Yıldız. Üstüne deniz ekletmek istedin. Nereye varmaya çalışıyorsun? Ya ben bir gösteride sordum mesela. Önden bir kız böyle şey yaptı. Dedi ki ben değiştirmek istiyorum ismimi. Dedim ismin ne? İlayda Su dedi. Neyi değiştirmek istiyorsun dedim. Aysuda'ya dedi. Dedim sen bu büyük değişiklik için gerçekten hazır mısın? Ama bir tane çocuk vardı, ona çok hak verdim gerçekten. O ismini değiştirmek istiyordu ve heyecanla kaldırdı elini falan. Dedim senin ismin ne? Muhammed Mustafa. Vize vermiyorlarmış. Gerçekten vize vermiyorlarmış. Bu arada ben de çocukken ismimi değiştirmeye çalıştım. Benim ismim Nebiye. Anlamını biliyor musunuz? Kadın peygamber demek. Ben de bu isimle anca şaka yapabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten başka hiçbir işe yaramıyor. Ama benim anneannem ismini değiştirebiliyor olsaydı kesinlikle değiştirirdi. Ailesine dava açıp değiştirirdi muhtemelen. Çünkü benim anneannemin ismi Şemsiye. Annesiyle babası nüfus memuruna gitmişler. Biz çocuğumuza Şemsi ismi koymak istiyoruz demişler. Nüfus memuru da demiş ya böyle kız çocuğu ismi olur mu hiç? Biz bunu Şemsiye yapalım demiş. Çok akıllı bir adammış gerçekten. Ama anneannem isminden nefret ediyor. Onun için hiçbir torununa koyulmasını istemedi. Bence asıl akıllı. Anneannem gibi geliyor bana. Dedemin ismi de Ramazan. Ona aşinasınızdır diye düşünüyorum. Ama Ramazan'la Şemsiye çok aşk dolu bir evliliğe benzemiyorlar mı? Ramazan'ın şemsiyesi, Şemsiye'nin Ramazan'ı. Gerçekten çok aşk dolu bir evlilik gibi. Ama Ramazan dedem biraz garip bir adamdı benim. Gündüzleri kumar oynuyordu. Akşamları hocalık yapıyordu. Gerçekten. Öyle itidalli bir adamdı. Biraz agresif bir adamdı. İşte ışıkları yakmayın, zıplamayın, atlamayın falan filan diye sürekli bizi azarlıyordu böyle. Ama kendisi şeker hastası olduğu için bir süre sonra yarı felç geçirdi şeker hastalığından. Ama üzülmeyin, iyi yanları da oldu. O sertliği biraz yumuşamaya başladı. Ama bu sefer de biraz fazla yumuşamaya başladı. Bizim yanımızda anneannemi sıkıştırmaya başlamıştı. Böyle, ay canım benim gel buraya falan. Anneannem de bugüne kadar hiç öyle bir şeye alışkın olmadığı için kadın kahkahalarla düşüyordu yere falan. Gerçekten. Flört işleri biraz karmaşık işler değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Geçen Google'da bir bilgi okudum. Bir dişi maymun türü erkeğini etkileyebilmek için taş atıyormuş. Çok hoşuma gitti çünkü ben laf atıyorum. Bir özdeşlik kurdum. Ama erkek maymun türü ne yapıyormuş biliyor musunuz? Dişisini etkileyebilmek için üzerine idrarını sürüyormuş. Gerçekten. Siz ne yapıyorsunuz beyefendi? Dişinizi etkilemek için. Gerçi dişinizi mi etkilemeye çalışıyorsunuz bilmiyorum belki de. Dişi değildir. Hiçbir şey yapmıyorsun. Duruyorsun. Yani bir gösteride de sordum böyle adam dedi ben duruyorum dedi. Dedim geliyorlar mı? Geliyorlar dedi. Adam Gezi Parkı'ndaki bu duran adam karizmasını elde etmiş. Gerçekten. Nasıl yaptı bilmiyorum ama biz duruyoruz bir şey olmuyor. Durduğumuz yerde duruyoruz gibi bir şey oluyor gerçekten. Ben gerçekten flört işleri karmaşık. Geçen sene arkadaşımla Kaş'a tatile gittik biz. Ve arkadaşım ekstrem sporlar yapmaya bayılıyor. Dedi ki yamaç paraşütü yapalım mı? Ben de normalde salıncağa binemeyen bir insanım. Midem bulanır, başım döner falan filan. Ama dedim ki tamam okey gidelim yamaç paraşütüne. Bir daha teklif gelmez gibi düşündüm bu konuda. Biz böyle hiç yamaç paraşütü yapan var mı aranızda bilmiyorum ama... Varmış arkadan biri. Gerçekten katılımcı bir seyirci. Biz böyle siz kaç kişiyseniz ona göre pilot atanıyor size. Bizim 2 pilotumuz vardı 2 kişi olduğumuz için. Böyle arabayla dağın tepesine kadar çıkarıyorlar. Arabanın içinde 2 tane adam var. Bir tanesi çok cool, yakışıklı ve çok az konuşuyor. Ben ona bakıyorum ne kadar tatlı falan diyorum. Bir tane daha adam var. O da böyle biraz yaşlanmış, kelleşmiş, göbeklenmiş falan filan. Dağın tepesine çıktık biz. O adam bana döndü dedi ki sen benimle uçacaksın. Dedim tamam ya çok seçme şansım yokmuş gibi geldi bana açıkçası. Ama yamaç paraşütü yapanlar bilir. Yamaç paraşütü yaparken sizi pilotun önüne bağlıyorlar ve koşup koşup uçurumdan atlıyorsunuz. Yani bir adama bağlı şekilde uçurumdan atlamak fikri. Yani toksik ilişkide ne arıyorsanız hepsi var. Adrenalin, bağlanma, garip şekillere girme.
Gerçekten toksik ilişki sevenler için öneriyorum yamaç paraşütünü. Ama ben çok başarılı bir şekilde koştum uçurumdan atladım adamla birlikte. 1000 metre yukarıya falan çıktık biz böyle, tamam mı? Ben ama çok korktuğum için ipleri deli gibi tutuyorum böyle. Adam da bana bir süre sonra dedi ki, ya dedi şu ellerini bir bıraksana bir. Özgürlüğün bir tadını çıkarsana dedi. Ben dedim ben korkarım beyefendi, yani böyle kendimi daha güvende hissediyorum, teşekkür ederim falan dedim. Bana bak dedi ki, senin gözün ne korkutabilir ki? Sen korkutuyorsun işte. Ben bırakmayınca bu sefer kollarıma vurmaya başladı. Aç şu kollarını, aç! Adam benimle 1000 metre yukarıda Titanic yaşamaya çalışacak. Ya da babam ve oğlum. Açaydın kollarını. Onun da sonu kötü bitti, biliyoruz biz. Sonra devam ettik uçuşa. Uçuşun bir yerine geldikten sonra bana adam dedi ki, şuradaki adayı görüyor musun dedi. Evet dedim, o bir kadın dedi. Allah Allah dedim. Peki dedi, şuradaki dağdaki silüeti görüyor musun dedi. Hayır dedim, o da bir adam dedi. Dedim, bunlar dedi birbirlerine çok aşıklarmış. O kadar aşıklarmış ki Tanrı'dan çok seviyorlarmış birbirlerini. Onun için Tanrı bunlara ceza olsun diye birini ada birini dağ yapmış, araya da deniz atmış dedi. Bunlar kıyamet kopunca kavuşacaklar dedi. Ya beyefendi, ben 1000 metre yukarıda niye bu hikayeyi dinliyorum? Adam benimle flört etmeye çalışıyor. Ama insan diyor ki keşke o Titanic, o romantizmiyle birlikte batsaydı da ben bu hikayeyi burada dinlemeseydim. Neyse biz uçuşun sonuna doğru geldik. Böyle dedi ki biz ekstrem bazı hareketler yaptırıyoruz uçuşun sonunda. Sen de ister misin dedi. Ben de yo. Teşekkür ederim, bana bu adrenalin yeter dememe kalmadan salıncak gibi sallamaya başladı yamaç paraşütünü. Ben böyle Cen'in pozisyonuna kapandım, diyorum ki Allah'ım geliyorum sana, oradaysan eğer. Bu sefer 360 derece döndürmeye başladı paraşütü. Döndürüyor. Ben böyle o Cen'in pozisyonunda diyorum ki rızamı almadı. Gerçekten 1000 metre yukarıda bile feministseniz hayat biraz zorlaşıyor arkadaşlar. Flört işleri gerçekten karmaşık işler. Sizin aşk hayatınız nasıl gidiyor? İyi mi? Yalnızları görebilir miyim? Çok güzel. Gerçekten özgüveni yerinde yalnızlar var bugün aramızda. Normalde ben sorduğum zaman şöyle kalkıyor eller. Hani varız da yokuz gibi bir şey oluyor. Ama çiftleri sorarsan onlar bir heyecanla kaldırıyorlar ellerini. Ama genelde elleri dolu oluyor onların da. Yok, öyle bir şey kastetmedim. El ele tutuşuyorlar gibi kastettim. Genelde çünkü çiftler birbirini anlayabilmek için birbirlerinin üzerinde ellerini tutmak zorunda hissediyorlar. Öyle bir kanun hükmünde kararname çıkmış diye duydum. Olabilir, bilmiyorum. Ben aşkı hep uygulamalarda arıyorum. Var mı benim gibi çaresizler? Bir kişi varmış. Artıyor. Yavaş yavaş. Şuralara baksam şurada da göreceğim gibi hissediyorum. Gerçekten ben yani uygulamalarda arıyorum ve şey gibi hissediyorum kendimi. AVM'de antikacı arıyormuş gibi hissediyorum bir yerden sonra. Ama diyorum ki bir gün o AVM'de o antikacı açılacak. Hani ben buna eminim falan diyorum. Ama uygulama kullananlar bilir. Siz bilmezsiniz tabii. Uygulamaları bir süre kullandıktan sonra zamanla simalar tanıdık olmaya başlıyor. Emekli kuyruğu muhabbetine dönüyor ortam. Yine buradayız. Bir ay bile dayanmadı kardeşim, tükendik be. İnşallah hızlıca alıp çıkacağız falan gibi umutlar oluyor. Ama her ay aldığınla çıkıp küfrediyorsun. Bir sonraki ay yine aynı sıradasın. Emekli maaşından söz ediyorum bu arada arkadaşlar. Gerçekten bazen 2-3 vezne birden çalışıyor. Senin de kafan karışıyor tabii. Hangi sıra daha hızlı ilerler, hangisinde uzun sürer, hangisine memurun yüzü gülüyor. Ama geçtiğin her sıra önce gözüne bir güzel görünüyor. Sonra asla ilerlemiyor. Ama her geçtiğin sırada bu oluyor. Diyorsun ki galiba ben sıra değiştirdiğim için olmuyor bu olay. Onun için bir sırada sabırla, sabit bir şekilde beklemeye başlıyorsun. Sonra arkadan biri yanaşıyor, omzuna dokunuyor. Diyor ki şuncacık şey için bu kadar çile çekilir mi? Bu arada emekli maaşından söz ediyorum arkadaşlar. Gerçekten. Böyle uygulamalardan tanıştığım bir çocukla date'e çıkmıştık. Bu arada erkeklere çocuk deyince niye anlıyorlar? Bir fikriniz var mı?
Ben de düşündüm erkeklere niye çocuk diyorum diye. Acaba pedofili eğilimlerim mi? Bu sadece şaka. Gerçekten yok öyle bir eğilim. Çocukla date'teyiz ve derin derin muhabbetler ediyoruz. Muhtemelen ekonomiden bahsediyoruz bu arada. Çünkü artık ekonomiden bahsedilmeyen bir date kalmadı. Kaldıysa da hemen o kişinin nikah bassın. Muhtemelen çok zengin bir insandır çünkü. Ama biz böyle derin derin muhabbetler ediyoruz. Ben de bir yerde kendimden bahsetmek durumunda hissettim kendimi. Ben dedim yakın dönemde gazeteciliği bıraktım. Sonra çocuk bir anda hareketlendi. Üzerime doğru geldi ve beni öpmeye başladı. Şimdi benim kurduğum cümle üzerine böyle bir hareket gelişince benim de kafama bir şaka takıldı. Şimdi çocuk beni öpüyor. Ben şakayı düşünüyorum. Çocuk beni öpmeye devam ediyor. Ben diyorum ki ya bir dursa da şu şakayı bir yapsın. Ama çocuğun duracağı yok yani belli. Ben müdahale etmek durumunda kaldım. Çocuğu elimle itekledim. Dedim ki ne oldu? Şu an gazeteciliği bırakmamı mı kutluyoruz? Yani çocuk da bana böyle baktı işte. Ama şakalarıma gülmeyen bir insanla ne işim olur bilmiyorum gerçekten. Bu arada tamam uygulamalardan olmuyor diye bir gün bir mekanda otururken 01 Adana oyuncusu bir çocukla tanıştık. 01 Adana dizisini biliyor musunuz? Bilmeyenler için küçücük özetleyeyim. Dizi Adana'da geçiyor. Yani bunu tahmin etmişsinizdir ama bütün kast erkeklerden oluşuyor. Sadece 2 tane kadın var. Onlar da mütemadiyen ölüyorlar. Çünkü intikamları alınacak. Neyse bu çocuk böyle geldi masamızda oturuyor zaten sohbet ediyorduk falan. Dedi ki yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım dedi. Dedim buyur. Seninle tanışmak istiyorum dedi. Dedim biz şu an tanışmıyor muyuz? Ben bunun neresini yanlış anlayabilirim acaba? Neyse biz bu çocukla tanışmaya başladık tabii ki. Ama bir yerden sonra bana dedi ki bana kocacığım der misin dedi. Ben de dedim bu arada. Ama ben feministim arkadaşlar. Hani feministim yerlerde falan böyle dolanıyordu. Ama merak et, yani şey düşünebilirsiniz ya. Hani böyle bir adamla senin ne işin olabilir falan diye düşünebilirsiniz ama ben böyle date'lere çıkıyorum falan. İnsanlarla tanışıyorum ve sürekli şöyle muhabbetler dönüyor. Ya ben ilişkiye hazır değilim galiba. Çok ilişki benlik bir şey değil. Ya yıl 2024 olmuş hala ilişki mi kaldı falan diye isyan edenler oluyor. Bir de bazen şey diyorlar. Ben friends with benefits olmak istiyorum diyor. O ne diye de soramıyorsun. Fuck buddy gibi bir şeymiş bu arada. Sadece beraber sinemaya da gidiyormuşsun. Fuck buddy'nle de sinemaya gidersin. Gidemez misin? Gidersin gibi geliyor. Neyse merak etmeyin sadece 3 gün sürdü bu arada. 3 günün sonunda dedim ki ya bu böyle olmuyor ya bizden olmayacak belli ki falan dedim. Dedi ki böyle bitmesin. Bir konuşalım mı dedi. Dedim tamam konuşalım. Ya konuşuyoruz ama ben konuşuyorum genelde. Çocuk da sürekli koluma dokunuyor, bacağıma dokunuyor, koluma dokunuyor, bacağıma dokunuyor. Ben dedim ki ya bir dakika. Sen şu an benim sınırlarımı ihlal ediyorsun dedim. Şöyle baktı bana dedi ki ne? İhmal mi ediyorum? Ben çocuğa 15 dakika boyunca ihlalle ihmal arasındaki farkı anlattım. Sonra durdu bana güldü böyle dedi ki şimdi ben ihmalkar mıyım yoksa ihlalkar mı? Dedim bu çocuk benimle taşak geçiyor galiba. Hani bu gerçek olamaz gibi geldi bana. Bu arada ben geçen yaz Hatay'a stand-up yapmaya gittim. Nasıl geçiş? Gerçek olamaz deyince öyle bir şey. Çünkü depremden sonra gittim falan böyle. Çünkü bana ilk söylediklerinden beri böyle çok fazla işte stres yaptım, anksiyete yaptım. Ne anlatacağım ben işte benim ölüm şakalarım var. Aşk desem her yerden bir travma çıkabilir falan diye düşündüm. Yani oradaki insanları incitmeden nasıl bir şey yapabilirim? Setimi ona göre ayarladım falan. İşte oraya gittim. Ve uçaktan indik işte otobüse bindik falan böyle yıkılmış evlerin arasından geçiyoruz falan. Ben diyorum bir nereye şaka yapmaya geldim ben falan. Sonra dedim nerede yapacağız hani stand-up'ı? Dediler ki ayakta kalan tek bir kafe var. Orada yapacaksınız. Tamam dedim. Gittik oraya. Bu arada şey yani bir soru bulmam gerekiyor. İnteraktif bir soru seyircilerle konuşabilmek için. Ben çocukken Teoman'a aşıktım. Dedim ki seyircilere de çocukluk aşklarını sorayım. Güzel bir yerden gireyim falan filan. Kadının bir tanesi dedi ki benim çocukluk aşkım Tarkan'dı dedi. Ben dedim ki evet o göt kıvırma hareketlerine hepimiz hastaydık falan diyorum. Böyle salak salak cevaplar veriyorum insanlara. Sonra 17 yaşında bir kız çıktı. Dedi ki benim aşkım Michael Jackson. Dedim güzel. O da seni severdi muhtemelen.
Ama yaşım biraz büyük kaçabilirdi onun için. Şu an şimdi şey diyorsunuz değil mi? Gitmiş depremzedelere ne sik sik şakalar yapmış bu kız. Ama onlar sizden daha çok güldü arkadaşlar. Gerçekten geçirdiğim en güzel setlerden bir tanesiydi. Çok rahat bir seyirci, çok güzel bir seyirci vardı. Hataylılar şakadan anlıyormuş. Ben de en azından yaşadıkları sürecin içinde biraz da olsa insanları güldürebildiğim için mutlu oldum. Onun için setime riskli de olsa bu bölümü almayı çok önemli buluyorum gerçekten. Bu arada ben Teoman'a gerçekten aşıktım. Çok aşıktım. Böyle salsa gibi dergiler vardı. Oralardan fotoğraflarını kesip kesip saklıyordum böyle bir çekmecemde. Arada çıkarıp bakıyordum. Diyordum ki of ne güzel çocuk ya. Bununla evlenilir diyordum. Seçimlerimden aşk hayatımı anlayabilirsiniz gibi geliyor bana. Benim babam da çok dindar İslamcı bir adam. Bir gün o çekmeceyi patlattı. Önüme attı fotoğrafları. Dedi ki sen bundan sonra Playboy dergileri de alırsın. Ben 12 yaşındayım. Playboy dergisi ne bilmiyorum. Siz biliyor musunuz ne olduğunu? Genelde bilmiyor. Seyirci de bilmiyor. Öyle bir gerilim yaşıyoruz bu soruda. Playboy dergisi kadınlar için olan versiyonu şöyleymiş. Erkeklerin çıplak ya da yarı çıplak fotoğraflarının olduğu ve mastürbasyon için kullanılan dergilermiş. Yani benim dindar İslamcı babam bana 12 yaşında aynı anda hem Playboy dergilerini hem de mastürbasyonu öğretti. Onun için kendisine buradan büyük bir alkış alıyorum. Burada alkışlamanızı bekliyorum. Teşekkürler baba. Ufkumu açtın falan. Neyse ben Teoman'a gerçekten çok aşıktım ve dindar bir aile çocuğu olarak yapabileceğim tek şeyi yapıyordum. Sürekli dua ediyordum. Allah'ım ne olur Teoman Müslüman olsun. 100 rekat namaz kılacağım. Allah'la pazarlık yapmaya çalışıyordum. Ama ben 35 yaşına geldim. Teoman Müslüman olmadı. Teoman takılmanın Allah'a falan oldu bu arada. Teoman'ın 35 sayfalık bir kadın listesi var. Ama hiçbirinde ben yok. Benim o küçücük dua eden ellerim. Bomboş kaldı. Gerçi arada mastürbasyon yap. Teoman'ı düşünerek. Gerçekten çocukluğum demişken... Benim çocukluğum gerçekten çok harika geçti. Biz lojmanlarda oturuyorduk. Evimizin yakında böyle bir dere akıyordu. Biz kaplumbağaları kucağımıza alıp gezdiriyorduk falan. İşte ne bileyim yılanları, kurbağaları öldürüyorduk. Niye yapıyorduk bilmiyorum. Çocuktuk diye yapıyorduk muhtemelen. Evimle okulun arası full badem ağaçlarıyla doluydu ve ben onların tepesinde geziyordum. Gerçekten çok güzel bir çocukluk geçirdim. Ben 15 yaşına kadar hep ölmeyi istedim. Ama çok depresif bir çocuk olduğum için değil. Çünkü bizim evde depresyon inanılan bir şey değildi Kur'an'da yazmadığı için. Annem canım sıkılıyorsa, ağlıyorsam falan öyle gördüyse diyordu ki kalk kızım bulaşıkları yıka. Canın sıkıntısı geçer diyordu. Ya da kalk namaz kıl diyordu. Derdini Allah'a aç Allah'a diyordu. Derdini Allah'a açmaya çalışan oldu mu hiç aranızda? Hiç cevap vermiyor. Ama çok iyi bir dinleyici. Kızsanız da, isyan etseniz de, küfretseniz de gerçekten hiç tepki vermiyor. Öyle bir noktada. Ama ben gerçekten 15 yaşına kadar hep ölmeyi istedim. Çünkü şöyle bir şey vardı duyduğum. Ben işte İslam dinine inandığım için çocukken eğer buluğ çağına ermeden yani regl olmadan ölürseniz doğrudan cennete ışınlanabiliyordunuz. Ben de bu kısa yolu çok sevdim. Çünkü çok tembel bir çocuktum ve İslam'da yapılması gereken çok fazla şey vardı. Cennete gittiğiniz zaman orada erkeklere vaat edilen bakire hurilerden biri mi oluyorsunuz? O konuda net bir bilgi yok açıkçası. Ama ben gördüğünüz gibi ölmedim. Regl oldum. Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Bu arada o İslamcı erkekler o vaat edilen bakire hurilerle ne yapacaklar? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Çünkü biz gençken İslamcı bir derneğe ders almaya gidiyorduk. 4-5 kız toplanıyoruz, gidiyoruz, derneğin kapısını çalıyoruz falan. Derneğin kapısı açılıyor mucizevi bir şekilde. Açan kişi kapıyı açıp kaçmış çünkü. Genç bir erkek olduğu için. Maazallah göz göze gelirsek birimizi sikmek, pardon, evlenmek zorunda kalabilir diye kaçıyordu. Biz gerçi aynı çocuğu
Kafelerde başka kızlarla otururken görebiliyorduk. Ama zaten şöyle bir şey var. İslamcı erkeklerle, bazı İslamcı erkeklerle yani konuşmaya çalıştınız mı hiç bilmiyorum ama bazen çok zor oluyor konuşmak gerçekten. İçerikten bahsetmiyorum. Siz ona bakıyorsunuz. O başka bir yere bakıyor. Siz ona bakmaya çalışıyorsunuz. O bambaşka bir yere bakıyor. Eninde sonunda kendinizi kapıyora yapıyormuş gibi hissediyorsunuz falan. Gerçekten. Benim çocukluğum çok harika geçti. 7 yaşında aşık olduğum ilk çocuk 8 yaşında kanserden vefat etti. Üzüldünüz mü? İsmi Alperen'di. Muhtemelen yaşasa Çinli diye bir Uygur Türk'ünü dövecekti. Belki de iyi oldu. Ülkücü şakası. Ya da aramızda böyle konuşmalar geçecekti. Alperen o de öyle ayrılmıyor. Çünkü ben de ülkücü. Gerçekten çocukluğum çok iyi geçti. Çok harika bir çocukluk geçirdim ama ilk cennet planım suya düştüğü için ikincisini yapmak zorunda kaldım. 15 yaşından itibaren hep şehit olmayı istedim. Ama burası Filistin değil ki amına koyayım. Nasıl şehit olacağım diye düşündüm. Dağa çıkamam, askere gidemem. Ya çok iyi bir savaşçı olursam? Ne olacak? Yıllarca savaşmak zorunda kalacağım falan. Ama beni biliyorsunuz. Ben kolay yolu seviyorum. Doğrudan cennete gitmek istiyorum. Onun için Filistin'de bir canlı bomba olmayı hayal ettim. Ama merak etmeyin 15 yaşında çok bilinçli bir canlı bomba adayıydım. Sadece askeri alanlarda patlamayı düşünüyordum. Ama hala yurt dışına çıkamadım. Canlı bomba olmak da masraflı bir hobi arkadaşlar. Hem de tek seferlik bir zevk için. Gerçekten. Ama ilk yurt dışı planım bu değildi. Ondan önce Rafet El Roman'ın Macera Dolu Amerika klibindeki Cennet Ülke Amerika'ya gitmek istiyordum. Ama maalesef yurt dışına çıkamadım dediğim gibi. Bu arada cennetten parayla arsa tapusu satanlar olduğunu öğrendim. Ama düşündüm yani Türk lirasının şu anki durumuyla cennetten arsa almayı bırak sakız alabiliyor muyuz falan gibi bir yerdeyim. Orada Amerika'dan bahsetmiyorum. Böyle hani Acun gidip harika bir adada çekiyor ya Survivor'ı. Diyorum ki gel Türkiye'nin farklı bölgelerinde çek. Hadi bakalım Akdeniz'e git, seller, yangınlar, ne bileyim Doğu bölgesine git, çatışma, depremler. Ne bileyim Karadeniz'e gidip akıl sağlığını koruyabilirsin. Ne bileyim Konya'da cahillikle mücadele edebilirsin. İzmir'e gidersin her şeye farklı bir isim verme zorunluluğuyla challenge yani yüzleşebilirsin. Hem Acun iyi pazarlık yapmıyor mu? Kızılay'dan çadırları daha ucuza alabilirdi. Haluk Levent o işi çok beceremedi gibi geliyor bana. Nasıl laf çaktım. Gerçekten ben hiçbir çocukluk hayalimi gerçekleştiremedim. Onun için son 20 yılım gerçek İslam bu değil diyerek geçti. Ağol'un bir klibi var ya hani o değil bu değil işte bu falan dedi. Ben Müslüman solcu oldum, Müslüman feminist oldum. Gerçek İslam'ı o kadar iyi saklamışlar ki. Ne kadar ararsanız arayın. Bulamıyorsunuz gerçekten. Neyse ben kendimi tanıtmadım hiç. Öyle başladım gittim. Ben Nebiye Arı. Göstermedim biliyorum ama 35 yaşındayım. Ve yine öyle görünmedim biliyorum ama Konyalıyım. En son bir gösteride Konyalıyım dedim. Şöyle bir ses yükseldi. Aa! Dedim buna bu kadar üzülemezsiniz ya. Biz bunu seçmiyoruz bildiğim kadarıyla. Ama Konyalı olduğum için sürekli ofansif, ayıplı şakalar yapıyorlar bana. Öyle geliyorlar genelde. Eskişehir'den bir arkadaşım vardı. Gelip bana sürekli şey diyordu. Konyalılar eşek sikmeyi bıraktığı için mi sen oldun? Çocukken ilk cinsel ilişkini oyuncağınla mı yaşadın? Giyinip süslenmişsin, Swinger Partisi'ne mi gidiyorsun? Ben de ona tek gidilmiyor bu arada. Diyordum biraz bilgi verelim değil mi? Ama arkadaşım bu kadar ofansif olmasının bir sebebi var arkadaşlar. Onun annesi de Konyalıydı. Ama kendisi asla Konyalı değildi. Kendisi babası gibi tam bir İzmirliydi. Ama düşünüyorum da yani genetiğinde annesinden gelen izleri silmeye çalışan bir insandan daha Konyalı kim olabilir ki? Gerçekten. İzmirli var mı hiç aranızda?
Bazı İzmirliler diyeceğim. Ben yine de götüm sağlamam. Bazı İzmirlilere bakarsan sanki Atatürk onlardan çıkmış gibi davranıyorlar. Halbuki İzmir'den çıka çıka Atatürk'e benzeyen adam çıktı. O adam da Adıyamanlı bu arada. Ama adam bir değer olarak sahiplenip kabullenmişler falan. İzmir'den tanınıyor falan, böyle bir şey var. Konya'da bir etkinlik var. Peygamberin sakalı şerifi diye kıl tüyü bir şey var. Ve onu hangi eve götürürlerse kadınlar orada toplanıyor. Böyle bir etkinlik Konya'da. Ve İzmir'de de Atatürk'e benzeyen adamı hangi eve götürürseniz kadınlar orada toplanıyor. Ama İzmirli teyzelerin cinsel hayatını yargılamıyorum. Asla. İsteyen istediğiyle istediğini yapmakta özgür. Belki çalışmayan belediyeye niye oy veriyorlar diye yargılayabilirim en ufağından. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Mevlana Konyalı değil. Gerçekten ben ne zaman bir ortama girip Konyalıyım desem, "Oo Mevlana" diye verilen tepkiler bünyemde bir etli ekmek heyecanı hissettirmiyor açıkçası. Çünkü biz Konyalılar olarak genelde sevdiğimiz şeyleri yemek isteriz. Bundan birkaç sene öncesine kadar Konya'da karışık pideye Mevlana deniyordu. Ama Mevlana'ya hakaret olduğu düşünülerek karışık pideye Mevlana demek yasaklandı. Ama hala Mevlana şekerimiz var. O da öyle bir şeker ki ağzınıza aldığınız anda damağınıza yapışıp sizi öldüresiye boğuyor. Ama o yoluna devam edebiliyor. Ama bence Mevlana çok yüce bir insan. Çünkü Konyalı olmadığı halde Konya'da yaşamayı tercih etmiş. Belki sonsuz sabrını sınamak için en iyi lokasyonu seçmiştir. Ama şimdi şunun sözünü daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Ne olursan ol yine gel. Adam Konya'nın nüfus yapısını değiştirmeye çalışmış. Ama maalesef ki başarılı olamamış. Ama bence Konyalıları biraz yanlış tanıyorsunuz. Çünkü benim kendisine çok benzediğim babaannem bizi ne zaman bisiklet sürerken görürse şöyle derdi: "Aman kızı demire sürtmeye ne meraklısın." Gerçekten bu şakayı ben yazmadım. Babaannem yazdı. Ve ben gittim Gümüşlük'te bu şakayı anlatıyorum falan. Böyle 80 yaşındaki teyzelerimiz gelmişti. Gümüşlük olunca haliyle 80 yaşındaki teyzelerimiz gelmişti. Bir tanesi böyle sahneye doğru bağırdı: "Babaannen nereden biliyormuş bisiklet sürmeyi?" Ne bileyim teyze. Onun da bindiği bir bisiklet vardı herhalde. Bu arada babaannem gerçekten hiç bisiklete binemeden öldü gitti kadıncağız. Onun için zevk anlamında hiçbir şey tatamadı. Bu arada şey düşünüyor olabilirsiniz ya, babaannesiyle ilgili ne terbiyesiz şakalar yapıyor bu torun falan diye. Ama benim babaannem de terbiyesizdi. Onun için babaannesine bak, torununu al tadında bir şov olabilir bu. Ama benim babaannem cahil bir kadındı. Ama kendi isteğiyle cahil bir kadın değildi. Yani cahil bırakılmış bir kadındı. Konya'nın bir köyünde babası oğullarına okuma yazma öğretirken kızlara öğretmemiş, erkeklere aşk mektubu yazarlar diye. Kur'an okumayı da öğretmemiş, erkeklere aşk mektubu yazarlar diye. Onun için babaannem gerçekten cahil bırakılmış bir kadındı. Hem de bir gecede falan değil. Yıllarca sürmüş bir istismarda. Sosyal medyada bir video vardı, hiç gördünüz mü bilmiyorum ama Konya'da bir etkinlik var. Adamın bir tanesi içli içli ilahi okuyor. Sonra çocuğun biri sahneye koşarak çıkıyor, adamın elinden mikrofonu kaptığı gibi bağırıyor: "Uyan artık Konya! AK Parti'ye oy verme!" Gördünüz mü? Ben de gördüm de düşündüm yani, Konyalılar uyansa ne olacak ki? Yılların iktidar sarhoşluğuyla muhtemelen hangover uyanırlar. Ve yine gidip yanlış partiye oy verirler. Ama insanlar sürekli Konyalıları döne döne dolaşıyor falan zannediyorlar. Ama gerçek Konyalılar semah yapmaz arkadaşlar. Ama bu konu beni düşündürdü. Dedim ki acaba Mevlana dönmeye nasıl başlamıştı? Sonra ailemi ziyarete gittim Konya'da. Böyle mutfakta bulaşık yıkıyorum. Bu arada bir küçük bilgi vereyim. Bizim ailemle birbirimizden sakladığımız şeyler var. Mesela ben dövmelerimi saklıyorum. Onların göremeyecekleri yerlere yaptırdım dövmelerimi ama mutfakta bulaşık yıkarken biraz fazla sıvamışım kollarımı. Sonra babam geldi mutfağa, parmağıyla bastırdı. "Bu ne?" dedi. Ben kendi etrafına bir tur döndüm. "Hı?" dedim. Baktım benden cevap bekliyor gibi. Bir tur daha döndüm.
Baktım hala bana bakıyor. Ben döne döne mutfağı terk ettim arkadaşlar. Babam da soru sormayı bıraktı. Anladım ki Mevlana da Konyalıların sikko sorularından sonra başlamış dönmeye. Üstad bir gün hava almak için dışarıya çıkayım demiş Konya sokaklarında dolaşırken. Bir müridi önünü kesmiş. Üstadım siz Şems'le odaya kapanıp ne yapıyordunuz? Mevlana dönerek sorudan kaçmaya çalışmış. Başka bir müridi önünü kesmiş. Üstadım siz metinlerinizde aşklıyorsunuz ya. Allah aşkına değil mi yani? Mevlana tekrar dönüp kaçmaya çalışmış. Bu sefer 2-3 tane müridi birden yolunu kesmiş. Ya üstadım sen diyorsun ya ne olursan ol gel diye. Herkes mi gelecek yani? Sonra Mevlana kaçamayacağını anlamış. Başlamış olduğu yerde dönmeye. Dönmüş, 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 dönmüş. Bayılana kadar dönmüş. Ve sadece bir kere dönmüş arkadaşlar. Konyalılar da bakmışlar. Of ne biçim hareket. Biz bunu biblosunu yapıp satarız. Şu an biblosundan kolonyasına kadar Mevlana'yı satıyoruz. İsterseniz Konya'ya uğrayabilirsiniz. Ya da çıkışta Mevlana şekeri standımızda. Oradan da alabilirsiniz gerçekten. Ben kendimden bahsetmeye başlamışken hazır başka bir bilgi daha ekleyeyim. Ben 5 yıl önce falan 12 yaşında taktığım başörtümü çıkardım. Bodrum'da bunu alkışladılar. Ben de dedim ki alkışlamayın. Sebeplerine girmek zorunda kalırım. Bu sefer daha çok alkışlamaya başladılar. Öndeki bir adam ellerini kıracaktı o sebepleri duymak için. Çünkü o şöyle bir şey bekliyor muhtemelen. İşte ben aile baskısıyla örtündüğüm için şu an açıldığımdan dolayı çok aydınlandım, özgürleştim falan gibi bir hikaye bahsedeceğim diye bekliyor. Halbuki ben size bahsettim ya Müslüman solcuydum, Müslüman feministim. Sürekli işçi direnişlerine falan gidiyordum. Ve ne zaman bir işçi direnişine gitsem orada başörtülü olarak beni gördükleri zaman yanıma gelip diyorlardı ki içeride kocan mı var? Yoksa baban mı? Yoksa kardeşin mi? Ben sekülerlerin bu sorularından sıkıldığım için çıkarmıştım başörtümü. Videoda sizi de küfredecekler. Çünkü ben bu şakaya gittim Bursa'da yaptım. Seyircinin yarısı şaşırdı, yarısı çok alkışladı, yarısı kahkahalara boğuldu falan filan. Ben dedim ki aa çok iyi geçti ya. Ben bunu dedim bir sosyal medyaya atmayayım mı dedim. Bir attım. Benim ağzıma sıçtılar arkadaşlar. Hani linç üstüne linç yedim yani. Babama kadar gittiler yani öyle bir şey. Ben halbuki şakada şeyi anlatmaya çalışıyordum sadece. Başörtülü bir kadın illa birinin anası bacısı olmak zorunda değil kardeşim. Hani birey olarak da var olabilir falan, muhalif olabilir falan diye anlatmaya çalışıyordum. Ama güzel anlatamamışım demek ki. Onun için linç ettiler beni birazcık. Ama böyle şey de oldu yani. Gelip arkadaşlarım da sormaya başladı. Gerçekten bunun için mi çıkardım başörtünü? Ben komedyen arkadaşıma şaka açıklamak zorunda kaldım gerçekten. Ama şimdi sizinle gerçek hikayeyi paylaşacağım. Hazır mısınız? Bilmem aramızda kalır diye düşünüyorum. Kameraları siktir. Yani şöyle bir şey oldu. Ben başörtülüyken bir beyefendiyle görüşüyorduk. Ve işler ilerledi. Seks aşamasına kadar geldi. Bu arada başörtülüler de seks yapıyor. Ama hepsinin günahını almak istemem. Neyse böyle seks aşamasına kadar ilerlediği için ben de haliyle böyle kıyafetler çıkarılıyor falan filan. Ben de başörtümün iğnesine attım elimi çıkarmak için. Beyefendi beni durdurdu. Ellerimi tuttu. Gözlerimin içine baktı. Her şeyi çıkart. Sadece başörtün kalsın. İşte o gün bana yapılmamasını tavsiye ettiği tek şeyi. Ya o güne dair farklı rivayetler var. Evden çıkmış da olabilirim. Bilmiyorum. Ama gerçekten gerçek hikaye bu diye düşünüyorum. Bir de böyle Türkiye'de başörtüler ayrımcılığa uğruyor diyorlar ya. Ben de diyorum ki yalan söylüyorlar arkadaşlar. Açın bakın interneti. Tüm Türk porno sitelerinde başörtülü kategorisi var. Biliyorum biraz sert bir şaka. Ama ben bu absürtlüğü sadece bu sertlikle anlatabiliyorum. Onun için böyle bir şey geliyor. Ama benim için zor bir dönemdi gerçekten. 17 yıllık bir ilişkiydi benim için başörtüsü. Ve çıkardığım zaman böyle işte sokakta herkes bana bakıyor gibi hissettim. İşte neler oluyor falan filan böyle kendimi hiç... Ben görünmez olmak için açmıştım ama bir anda görünürmüş gibi de hissettim falan. Böyle o çelişkileri yaşıyorum falan ama bir tane tabir var ya biliyorsunuzdur kesin. Rüzgarı saçlarında hissetmek diye. Ben o tabirle böyle sokaklarda o özgürlük hissiyle dolaşıyorum kış mevsiminde. Sonunda sinüzit oldum.
Ve sinüzit olduğum için de kafama sürekli bir şeyler takmam gerekiyor. Tanrı'nın da iyi bir mizah anlayışı var açıkçası. Ama ofansif mi, Samanyolu dizisi mi? Bilmiyorum. Samanyolu dizisi deyince artık kimsenin aklına bir şey canlanmıyor. FETÖ'cü dizisi arkadaşlar. Ve her günaha hemen ceza verilen bir şeyden bahsediyorum. Hani böyle çarpıldığını falan. Ben de başörtümü açmanın cezası olarak korkunç baş ağrılarıyla cezalandırılmışım gerçekten. Böyle bir gerçeklik varmış. Bu arada ben yani başörtümü açmadan önce böyle ailemle bir konuşma yapalım falan diye düşünmüştüm. Ailemle konuşurken falan böyle işte bir şeyler söyleniyor falan. Babam diyor ki işte öyle şekilde bu eve gelip gidemezsin falan diyor. Annem diyor ki ben zaten bekliyordum. Bütün heyecanı bozuyor ortamda yani. Böyle. Ondan sonra ama ben bu konuşmayı çok ciddiye alamıyorum çünkü üzerinde polar pijamalar var. Yani polar pijamalarla yapılmış en garip tartışmalar listesinde top 1'i alabilirdi diye düşünüyorum. Bu arada polar pijamalarım olduğu başörtülüyken söylemeyi çok seviyorum. Çünkü ben başörtülüyken sürekli bana şöyle sorular geliyordu. Evde de başörtülü müsün? Duşta da başörtülü müsün? Onun için evde bir başörtülünün polar pijamalarla gezdiğini söylemek hoşuma gidiyor açıkçası. Bu arada ben de hani artık bir başörtülüyü bir barda gördüğümde, Ramazan'da sigara içerken gördüğümde şaşırıyorum. Allah Allah falan diyorum. Sonra da kendime dönüp diyorum ki ya sen ne çabuk öbür tarafa geçtin. Gerçekten saçma. Bu arada babam da Konyalıları yanlış tanıyor olsa gerek ki ben başörtümü çıkardım diye bir WhatsApp mesajıyla beni evlatlıktan reddetti. Ama merak etmeyin, üzülmeyin. 4 yıl sürdü sadece. O 4 yıl... Ya bu arada babamdan böyle bahsedince babamı çok cahil bir insan zannedebiliyorlar. Ama benim babam felsefe grubu öğretmeni arkadaşlar. Hem cahil olsa çocuğunu WhatsApp'tan evlatlıktan reddedebilir miydi? Adam teknolojiye hakim bir kere. Gerçekten. Ama 4 yıl sürdü. 4 yılın sonunda babam tekrar bana şöyle bir mesaj attı. Eğer Müslümanların bayramını özlediysen bu bayram buyur gel. Adam 2 cümlelik mesajda 5 kere Müslüman demişti. Heyecanlandı diye düşündüm açıkçası. Ama ölüm var, kalım var ya hani ailemin yanına hemen gitmek istedim falan böyle. Ama ben gittiğim zaman böyle şey gibi oldu. Bakkala gidip gelmişim. Hani o 4 yıl hiç yaşanmamış, hiçbir şey konuşulmuyor falan. Çok garipsiyorum ben bu durum. Bir arkadaşıma dedim ki ya ne kadar garip dedim. Bizimkiler hiç konuşmuyor bu konuyu falan dedim. Dedi ki Nebiyeciğim bak dedi. Aile önemli olayların konuşulmadığı yerdir dedi. Bana da çok mantıklı geldi açıkçası. Güzel bir şeydi. Neyse, ailemin yanına gittim. Dedim ki acaba benim yokluğumda neler değişmiş olabilir? Benim yokluğumda evin bahçesine bir tavuk kümesi kondurmuşlar. Düşününce bana mantıklı geldi. Çünkü tavuklara konuştuğunuz zaman size cevap veremiyorlar. Bahçeyi mahvetmesinler diye kümesin dışına çıkmaları yasak. Üstelik benim aksime aile ekonomisine katkıda da bulunuyorlar. Çocuklarını yani yumurtalarını veriyorlar. Şöyle tavuklarla bir göz göze geldik. Sanki kümesin kapısını açmamı istiyorlar gibiydi. Ama kusura bakmayın tavuk kardeşlerim. Ben bu özgürlük için 4 yılımı verdim. Her tavuk kendi bacağından asılır. Böyle deyince de böyle... Ya burada hikayenin inandırıcılığını kaybediyorum gibi geliyor bana. Çünkü hiç tavuklarla göz göze gelmeye çalıştınız mı bilmiyorum ama... Çok garip kafa hareketleri var. Biraz İslamcı erkeklere benziyorlar gibi. Ama ben yani tavuklara çok büyük saygı duyuyorum. Bizim bahçedeki tavuklara bu arada. Çok büyük saygı duyuyorum çünkü şöyle bir bilgi öğrendim. Bizim tavuklar bahçeye yani kümese gelen her horozu yani erkeği beğenene kadar öldürüyorlarmış. Bugüne kadar 2 leşleri varmış. Biraz radikal feministlere benzemiyorlar mı? Ben de diyorum ki erken önlem hayat kurtarır tavuk kız kardeşlerim. Devam edin böyle. Gerçekten ama bir yandan da böyle şey gibi hissediyorum yani. Bir yandan da bana bir süper güç bahşedilmiş gibi hissediyorum. Çünkü ortamdaki tüm esintiyi, cereyanı, rüzgarın hareketini ve merkezini tespit edebiliyorum. Biliyorum biraz boktan bir süper güç. Ama ben de kendimi modern bir Don Kişot gibi hissediyorum. Hemen atıma atlıyorum, mızrağımı kapıyorum ve atımı 4 nala sürüp bütün klima ve vantilatörlere karşı... Şunu biraz kısar mısınız diyorum.
Genelde kısmıyorlar bu arada. Öyle devam ediyoruz hayatımıza. Neyse ben bu arada gazeteciydim söylediğim gibi. Ama gazetecilikle ilgili şakalarım yok. O konudaki şakaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yapıyor. Teşekkürler Fahrettin Altun. Ben gazeteciyken barınamıyoruz diye bir hareketi takip ediyordum. Biliyor musunuz onları? Bir öğrenci hareketi. Öğrenci hareketi böyle meclis bütçe görüşmesi yapacak. Onun için Ankara'ya eylem yapmaya gitmek istiyorlar. Ben de onlarla birlikte gittim. Çünkü ben hikaye anlatıcısıyım. Her yerde çekmek istiyorum onları falan filan. 2 otobüs böyle kalktık, İstanbul'dan gidiyoruz. Ankara'nın girişinde otobanda polis bizi durdurdu. Sonra indirdi herkesi falan böyle. İşte çocuklarla bir kavga arbede çıktı böyle. Dediler ki işte siz Ankara'ya giremezsiniz. Neden? Çünkü siz orada eylem yapacaksınız. Çocuklar dedi ki bari Ankara'ya girince alsın. Hani orada eylem yaparken alsanız olmaz mı falan dediler. Böyle garip pazarlıklar dönüyor falan filan. Ama eninde sonunda anlaşamadılar böyle. Bir arbede oldu. Bütün çocukları gözaltına aldılar falan filan. Beni de gözaltına aldılar. Sırf onlarla aynı araçlarla gittim diye gözaltına. Bu arada gözaltı dediysem bir nezarethane bile görmedik. İnsan istiyor ki bari bir nezarethane görelim. Hani şakala yazarız falan gibi. Ama bizi gittiğimiz otobüslerde tuttular falan böyle. Neyse sonra hakkımızda 1 yıl sonra dava açıldı. Sizce suçumuz nedir? Davaya konu olan suçumuz var mı bir fikriniz? Ne? Fakir olduklarını İlk defa böyle bir suç duyuyorum hanımefendi. Fakir olduğunu söylemek suçu. Yok bizi dağılmamak suçundan dava ettiler. Otobanda nereye dağılacaktık ama? En fazla otostop çekebilirdim gibi geliyor bana. Neyse ben adliyeye ifade vermeye gittim. Böyle hakime işte anlatıyorum işte gazeteciydim ben. Eylemci değilim ama eylemci olmak da suç değil falan gibi beyanlarda bulunmaya çalışıyorum falan adama böyle. Adam beni dinledi, ifademi aldı falan filan böyle cübbesini çıkardı. İşte mahkeme salonundan çıkacak böyle bir anda bana döndü. Dedi ki bu arada eylemci olmaktan korkmayın ya dedi. Ben gençken kaplumbağalar için dayak yemiştim. Yargılamasana o zaman. Niye yargılıyoruz? Bir de kaplumbağa falan diyor. Biraz kafası karışmış gibi hissediyorum gerçekten. Bu arada ben de bu sene ilk defa evime polis çağırdım. Ve polisi aradığımda şöyle bir konuşma vardı. Polis bey lütfen eve gelebilir misiniz? Ev sahibim eve zorla girdi ve balkonumu yıkamaya çalışıyor. Emin misiniz hanımefendi? Dediler hala gelelim mi falan dediler. Ben de gelin dedim. Bu arada gerçekten travmatik bir olaydı benim için. Ev sahibim gerçekten balkonumu yıkamak için evime zorla girdi. Siz dedi burayı dedi çingene evine çevirmişsiniz dedi. Ben de dedim ki ne çingenelere ne de bana hakaret edebilirsin. Neyse girdi ama zorla tabii ki. Sonra polisleri çağırdık da polisler çok tatlıydı. Kameralar. Gerçekten tatlılardı bu arada. Sahibim öyle gitti ama şimdi artık geldiği her seferinde işte geçen kombi bozulmuştu. Geldi falan böyle kombi yapıldı falan filan. Sonra dedi ki ben şu balkonda bir yıkayayım. Dedim yıka amına koyayım artık. Polis çağıramam bunun için yani yıkatamam. Böyle bir fantazisi var adamın. İsterseniz telefonunu vereyim. Siz de balkonlarınızı yıkatabilirsiniz gibi geliyor bana bilmiyorum. Bu arada yani siz de beni yargılayacaksınız diye düşünüyorum şu anda. Çünkü ben kedilerle yaşayamıyorum. Yani şöyle bir şey oldu. Bizim evimizde 3 aylığına bir misafir kedi geldi. Ve ben istiyorum ki böyle evimde çiçeklerim böyle güzel güzel serpilsinler. Kedi de istiyor ki toprakları yerde, saksıları zeminde falan olsun falan. Böyle onun için sürekli kavga ediyorduk kediyle birlikte. Ve böyle sarı bir kediydi, tekirdi, ismi Jülide'ydi. Ben ona Behlül diyordum. Çünkü evimize dışarıdan geldi. Ev arkadaşım bütün sevgisini kendisine alarak bizi düşmanlaştırdı falan. Ama bu 3 aylık gerilimli ilişkimizde ev mafyası kedilerle Haşmetli Cumhurbaşkanımız arasında bazı benzerlikler keşfettim. Öncelikle 2 türde insanların hayatlarında nasıl yaşamak istedikleriyle asla ilgilenmeyip kendi kurallarını dayatıyorlar. İkincisi uzun uzun konuştuklarını zannetmelerine rağmen aslında anlamlı pek de bir şey söylemiyorlar. Üçüncü olarak kendilerini seven insanların canını acıtmak konusunda hiçbir endişeleri yok. Tırmık atmak olsun, satranç fırlatmak olsun, ısırmak olsun, kafalara tıklatmak olsun falan. Bizim kedi de yemeğe doyamıyor. Sürekli miyavlayarak İban istiyor. Pardon etli mama diyecektim. Doyduğunu da bilmiyor bu arada. Kusana kadar yiyor yani. Bazı hayvansever kaşların çasıldığını görüyorum.
bu sahnelerde kediyle yaşamak istemediğini söylersen seni linç edip sahneden indiriyorlar. Türkiye'de de Erdoğan'la yaşamak istemediğini söylersen, ki ben söylemedim. Linç edip. Bu arada hiç vajinanız normal mi diye düşündünüz mü? Beyler, size diyorum bu arada. Ben düşündüm yani ama çok da karar veremediğim için hemen Google'a danışmaya karar verdim. Google bana bir sürü vajina fotoğrafı çıkardı. Farklı farklı renklerden, farklı farklı ırklardan böyle bakıyorum. Bir süre sonra yargılamaya başladım biraz. Dedim ki ya sen çok süzülmüşsün. Üzdüler mi seni? Sen çok tombiksin. Neyle beslediler acaba seni? Sen hiçbir şey görmemişsin. Çok belli. Seninle muhatap olamayacağım ama işin ucu sonunda bana da geldi. Çünkü benimkinin ucunda bir büyüklük var. Şu an bu bilgiyi sizinle paylaştığım için mutlusunuz diye umuyorum. Benimkinin ucunda bu büyüklük var ama eskiden böyle değildi, tamam mı? Büyümüş olmalı diye düşündüm ve niye büyür diye Google'a sordum. Bu niye büyür diye yazdım Google'a. Google bana sonuç olarak fazla mastürbasyon yapmak diye çıkardı. Fazla ama ne kadar fazla? Haftada bir mi? Ayda bir mi? Benimki fazlasıysa diğerleri ne yapıyor? Böyle aklımda deli gibi sorular var ama zevk alan noktayı sıvazladıkça büyüyen bir şeyden bahsediyoruz. Benim de aklımda böyle bir ışık yandı hemen. Dedim ki acaba erkekler fazla mastürbasyon yapan kadınlardan mı oluşuyor? Elinize geliyor gibi düşünebilirsiniz. Ama Allah'ın işine akıl sır ermiyor gerçekten. Sen o küçücük bulunamayan noktayı al. Büyüt, bulamayana çevir. Gerçekten bir tane teori var ya, biliyor musunuz bilmiyorum. Kadınlar yarım erkektir diye. Yani evrimini tamamlayamamış diye. Duydunuz mu hiç? Ama ben evrimi hiç fazla mastürbasyonla tamamlanan bir şey diye düşünmemiştim. Benim için biraz çarpıcı oldu açıkçası. Çok fazla amdan bahsettin. Biz sıkıldık der gibi bakıyorsunuz bana. Onun için size biraz da taşaklardan bahsedeyim. Ve taşaklar biraz canımı sıkıyor bu ara, biliyor musunuz? Yani çünkü hem överken hem söverken çok fazla merkeze alıyoruz bu vücut parçasını işte. Taşaklı adam, taşaklarım ya, taşaklarına vurayım falan böyle. Gerçekten çok fazla kullanıyoruz. Halbuki diyorum kendi kendine hareket edemeyen, bir ana parçaya bağlı, sağa sola savrulan bir vücut parçalarına biraz fazla önem atfediyoruz. Bence sürekli sertleşen uzun adama hakkını vermemiz gerekiyor. Meclise ve bakanlıklara fazla yükleniyoruz. Dik dur, eğilme. Bu millet seninle uzun adam. Bu şakaya seyirci gerilmekten gülemiyor. Ama bence AK Parti başkanlık sistemini böyle pazarlamış olabilir. Ben setimi bitirmeden önce çok saygı duyduğum bir mesleği anmak istiyorum. Yani tesisatçıları. Ama öyle alelade tesisatçılardan bahsetmiyorum. Kazandıkları paralarla doktorları kıskandıran tesisatçıları. Gördünüz mü o tartışmayı bilmiyorum ama böyle doktorlar diyor ki ya 2 tane şey sıkıyorlar, bizden çok para kazanıyorlar, 2 saniyelik bir şey yapıyorlar, bizden çok, biz saatlerce ameliyata giriyoruz, bir şey kazanamıyoruz falan filan diyorlar. Çünkü diyorlar ki biz işte 7-8 yıl okuduk diyorlar, biz hayat kurtarıyoruz diyorlar. Ben de hayat boyu radikal dini metinler okudum. Ben de hayatlar kurtardım. Canlı bomba olmak yerine deist oldum arkadaşlar. Gülmeyin, bu benim çocukluk hayalimdi. Gerçekten. Bu arada bu ana kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Nebiye Arı ama gösteriyi bitirmeden önce bir arkadaşımı davet etmek istiyorum sahneye. Alkışlarınızla Anıl Çağatay geliyor efendim. İşte böyle bir şey, olay mahalli. İşte böyle bir şey, olay mahalli. İşte böyle bir şey, olay mahalli. İşte böyle bir şey, olay mahalli.
Kadınlar komik değil diyorlar. Tamam bırakıyorum siz dinlemeyi adamlar. Adamlar grubu üzerine alınmasın aman. O adamlar değil ki dediğim adamlar. Zaten adam gibi kaldı mı adamlar? Bir feministe bu kadar adam demek de yakıştı mı hiç? Hiç sorma. Erkekler olmasa şaka yazamaz zaten bu kadınlar. Halbuki adamlar ne şakalar yazıyor, ne şakalar yazıyor hakikaten. Buldum. Mastürbasyon mesela. Hiç yapılmamış şakalar mesela neydi? Metrobüste miydi? Ne şakalar yazıyorlar hakikaten, ne şakalar. Açtım baktım en komik onlar. İşte böyle bir şey olay mahalli. İşte böyle bir şey olay mahalli. Çekiliyorum bu masadan. Dememi bekliyorsan siktir oradan. Sik mi? Ay yakıştı mı hiç bir kadına? Ağza alınmayacak şeyler onlar asla. Kadın komedyen değil mi işte? Yine getirdi konuyu sekse. Mimik oynamadı diye yazdık yoruma. Yine de akıllanmadı aynı yolda. PMS döneminde mi yoksa? Ya kanıyorsa? İşte böyle bir şey olay mahalli. İşte böyle bir şey olay mahalli. Tamam, bırakıyorum kanamayı. Gerek yok bir kahramanlık hikayesi değilse gayrı. Zaten ne şehit olurum ne gazi. Ölmeyi istemiyorum, bundan ibaret bütün mazi. Güldüreyim diye başladığım iş bu şarkıda. Ağlayacak seyirci az sonra. Bir de adama yaptırdı ya müziği. İşte böyle bir şey olay mahalli. İşte böyle bir şey olay mahalli. İşte böyle bir şey olay mahalli. Ne bir ara. Siz gidebilirsiniz, ben böyle yavaş yavaş çalacağım. Hoşça kalın. İşte böyle bir şey olay mahalli. 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 Kadınlar komik değil diyorlar. Tamam bırakıyorum siz dinlemeyi adamlar. Adamlar grubu üzerine alınmasın aman. O adamlar değil ki dediğim adamlar. Zaten adam gibi kaldı mı adamlar? Bir feministe bu kadar adam demek de yakıştı mı hiç? Hiç sorma. Erkekler olmasa şaka yazamaz zaten bu kadınlar. Halbuki adamlar ne şakalar yazıyor, ne şakalar yazıyor hakikaten. Buldum. Mastürbasyon mesela. Hiç yapılmamış şakalar mesela neydi? Metrobüste miydi? Ne şakalar yazıyorlar hakikaten, ne şakalar. Açtım baktım en komik onlar. İşte böyle bir şey olay mahalli. İşte böyle bir şey olay mahalli. Çekiliyorum bu masadan. Dememi bekliyorsan siktir oradan.
Eksik mi? Ay yakıştı mı hiç bir kadına? Ağza alınmayacak şeyler onlar asla. Kadın komedyen değil mi işte? Yine getirdi konuyu sekse. Mimik oynamadı diye yazdık yoruma. Yine de akıllanmadı aynı yolda. PMS döneminde mi yoksa? Ya kanıyorsa? Ya kanıyorsa? İşte böyle bir şey olay mahalli. İşte böyle bir şey olay mahalli. Tamam, bırakıyorum kanamayı. Gerek yok bir kahramanlık hikayesi değilse gayrı. Zaten ne şehit olurum ne gazi. Ölmeyi istemiyorum, bundan ibaret bütün mazi. Güldüreyim diye başladığım iş bu şarkıda. Ağlayacak seyirci az sonra. Bir de adama yaptırdı ya müziği. İşte böyle bir şey olay mahalli. İşte böyle bir şey olay mahalli. İşte böyle bir şey olay mahalli. Ne bir ara